Sayın Osman Nuriyem, röportaj teklifimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizi izleyicilerimize takdim ederken uzun bir açıklama gerekiyor. Çünkü sanatçı bir ailenin 3. neslisiniz. Dedeniz ünlü ressam Nuriyem, babaanneniz ünlü seramik ve resim sanatçısı Nasip İyem, anneniz Evin İyem, Evin Sanat Galerisi'nin kurucusu, babanız Ümit İyem yine seramik sanatçısı ve eşi Evin İyem ile birlikte Evin Sanat Galerisi'nin kurucusu. Siz sinema ve fotoğraf eğitimi aldınız, yönetmenlik yapıyorsunuz ve eşiniz Gizem Kahya İyem de sanat yönetmenliği yapıyordu. Ve ikiniz birlikte Evin Sanat Galerisi'nin yöneticiliğini yapıyorsunuz. Sorularıma açıkçası nereden başlayacağımı ben de bilmiyorum. Herhalde kronolojik olarak ilerlemek doğru olacak. İlk olarak dedeniz Nuriyem'i sizden dinlemek isteriz. Bir dede ve bir sanatçı olarak nasıl bir ilişkiniz vardı? Sizin gözünüzden bakarsak dede kişiliği farklı, sanatçı kişiliği farklı biri miydi? Yani bir kere böyle çok sakin, çok özenli bir insandı. Benzer yönleri hani aile, dede olarak veya sanatçı olarak da burada benzer yönleri diyebilirim yani. Böyle çok disiplinli, çok sakin, ihtiyatlı bir insandı. Sanatçı kişiliğine dair tabii hep benim yaşadığım şey oldu böyle hani çocukluktan itibaren. Ailemde, etrafımda veya bir de onun ismini göbek adı olarak taşıdığım için hani bir sürü okulda, sağda solda hani ismimin tam kullanıldığı yerlerde hani her zaman böyle birisi o ismi duyunca böyle hani ha öyle mi falan hani ben daha böyle neyin ne olduğunu bilmeden böyle saygı duyulması gereken önemli birisi demek ki gibi oldum. Tabii sanatçı olunca biraz böyle bir başka bir şey de oluyor hani belki milletvekili veya çok önemli bir iş adamı olsa toplumun her kesimi aynı şekilde yaklaşmaz ama yani hani sanatçılara genel olarak çok aykırı bir sanatçı değilse, çok sorunlu karakteri yoksa genel olarak herkes tarafından yani daha büyük bir oranda toplumda kabul edildiği için böyle bir şey vardı. Benim için de facto olarak hani sanatçıydı. Hep hayatımda bu vardı. Ama belki de soruya bir noktada şey de söylemem lazım. Öyle kritik bir yaşta kaybettim ki benim için böyle hayatımdaki bu anlamda en büyük ukdedir bu. Böyle tam üniversiteye gitmeden önce dedemi kaybettim. Ve hep onu söylerim yani aslında keşke ben sanat eğitimi almaya başladığımda dönüp de ya dede gel senle işte bir Fransız sinemasını konuşalım. İşte dede sen hep klasik müzik dinliyorsun gel biraz onları konuşalım veya işte biraz kompozisyon konuşalım gibi bir birebir şeyim olmadı. Ama tabii geçen yıllar içinde hani onun çok fazla yazdığı metin var, çok fazla röportajları, kaynakları var. Kendisi tanıyan biri olarak biraz oralardan bazı görüşlerini karşılıklı kafamda konuştuk diyebilirim. Ama genel olarak çok tatlı, çok şeker bir insan olduğunu söylüyorlar. Ya öyleydi tabii. Yani politik bir kimliği var. Geçmişinde hani sevdiği insana, saygılı olduğu insana çok tatlı, çok sempatiktir. Ama tabii şey de var yani hani böyle hani dimdik dururdu, eğilmezdi, çok hani şeydi işte mesela yazılarını okuyorum. Ulu Orta o dönemin önemli dergilerinde, yayınlarında yani çok sert eleştiriler, çok sert cevaplar yazdığı insanlar da var. Yani sanatı konusunda, sanat anlayışı konusunda hani öyle kimseye kolay kolay hani başını eğip de böyle yol verecek minnoşluğa sahip değildi. Çok dik bir insandı. Ama evet insan olarak yani tanıyan herkes hani ne kadar kibar, ne kadar efendi, ne kadar saygılı olduğundan hep bahseder. Uzun yıllar sanırım Ulus'taki atölyesinde çalışmalarına devam etti. Ev atölye miydi orası? Yok. Bu arada o internette bir şekilde kayda yanlış geçti. Ulus'ta değil, Etiler'de, Çamlık'taydı atölyesi. Evet, internette böyle evet. Var. Evet. İşte ölüm yerinde hatta Ulus diye geçiyor. Evet. Aynı mahallede hem oturdukları ev vardı. Küçük küçük daireler ama bunlar. Yani bir 2+1'de otururlardı. Bir 2+1 dedemin atölyesi vardı. Bir 2+1 de babaannemin atölyesi vardı. Dolayısıyla yürüyerek gidip gelirlerdi. Ve neredeyse 6 aya yakında Şile'ye giderlerdi.
Şile'de de bir küçük ev vardı. Onun arkasında birinin atölyesi. İşte iki yan apartmanda birinin atölyesi vardı. Zaten o Şile peyzajları, Şile deniz peyzajları genelde camdan gördüğü manzaralar, işte o Şile yolları, çeşmeler falan da Şile yolculuklarında gördüğü manzaralardır. Atölyesi de çok kendi karakterine benziyordu aslında, yani böyle hani hep bir tane tekli büyük kendisinin oturup resimleri izlediği bir koltuğu vardı. Çok fazla alet edevatı vardı. Çünkü işte eskiden gelen alışkanlıkla, yani hani çerçevelerinin çoğunu kendisi çakardı, çerçevelerini boyardı. İşte hani Dünya Savaşı görmüş bir insan olarak o jenerasyonda hep şey vardır ya, yani hani dedem öldüğünde sanıyorum 4 adet yani kullandığı gözlük, geçmişe doğru 3 eski gözlüğü de çıktı. Hiçbirini atmaya kıyamayıp hani ne olur ne olmaz diye. İşte kırığının bir tanesinin kenarına çubuk koyup ip sarmış. En eskisinin, işte diğeri biraz U ile yapıştırılmış, diğeri biraz bilmem ne falan, böyle hani her şey nizami. Kutular da hani öldükten sonra o kutular, hani saklıyoruz tabii bütün alet edevatlarını, her şeyin üzerinde yazar. Duvarlarda full tabloları olurdu. Kesinlikle tek bir resim üzerinde çalışmazdı. Sürekli aynı anda bir sürü resim üzerine çalışırdı. Her yerde irili ufaklı resimler olurdu. Çok fazla müzik dinlerdi atölyesinde. Onu çok hatırlıyorum. İşte epey kaset ve CD çıktı atölyesinden. O eşyalar şu anda nerede? Saklıyoruz hepsini. Aa, süper. Saklıyoruz. 2015'te Nuriyem 100 yaşında diye bu binada Evin Sanat Galeri'sinde yaptığımız sergide ve ardından TÜYAP'taki sanat fuarında atölyesinden bir canlandırma yaptık. Babam ve Feyyaz Yaman'la birlikte. O esnada tabii şey yaptık. Ciddi bir malzemeyi kullandık. En son Kasaboter'de de Levent Bey cam mekan çerçeveler içinde bir miktar atölye malzemelerini sergiledi. Peki Nuriyem'in imzası haline gelen göz imgesinin hikayesini bir de sizden dinleyelim. Bununla ilgili internette de çok karışık bilgiler var. En doğrusunu siz biliyorsunuzdur herhalde. Tabii işte o meşhur şey hikayesi var. Ablası, o çok küçükken ona bakan ablası var. Hani hastalandığımda anne değil abla diye bağırırdım diyor ve onu ablasının doğumunda kaybediyor. Hani hep onun gözlerini arıyorum aslında gibi bir şey var. Ama tabii bu böyle hani birazcık magazine dönüp ablasını çiziyor değil de, yani hani o bir böyle bir ifade gibi düşünüyorum ben, yani böyle bir bakış, ifade gibi düşünüyorum. Benim kendi çıkarımım, tabii bunun üzerine yazılmış bir sürü yazı da var. Yani aslında Nuriyem kadınları bir noktada ikonalara da birçok yerde benzetilir. Şey durumu da olduğundan ben şüpheleniyorum. Çocukluğunda tabii o dönemde fazla resim yok. İşte suret çizmek yasak İslamiyet'te vesaire. Bir dönem Mardin'de yaşarken Süryani bir komşusu var. Onun evinde ilk defa resimle karşılaşıyor ve bizim niye evimizde hiç resim yok diyor. Fakat tabii hani orada o dönemin resimlerini tam %100 emin olamamakla beraber şey faktörünü düşünüyorum, yani hani Mardin'deki Kiliseler. Süryani'nin evindeki, ama yani evinde de olsa bu resimler hani muhtemelen bir takım hani ikonalar, freskolar biraz oradan da geliyor diye düşünüyorum. Hani bir ablaya duygusal bir birebir yakınlık var ama tabii hani orada bir zaten işte bir sürü yazıda da şeyden bahseder, hani ikona gibi olmasından Nuriyem Yüzler'in. Bir de bu gözle alakalı olarak şöyle bir kendi ağzından çıkmış bir şey de var. Benim de hayatımda tatlı bir yeri var. Hani bir noktada bir yerde şeyi söylüyor. Hani benim tablolarım için biraz giriş gibi girmiş noktası oldu gibi diyor. Yani hani onunla tanınıyor. Mesela siz bile bu röportajı yapmadan yarım saat evvel gördüğünüz bir tablosunda hani hiç aklınıza gelmedi Nuriyem olduğu. Soyut bir Nuriyem, hem de değişik bir soyut Nuriyem'ini görünce hani insanlarda hep böyle bir şey oluyor. Aa, bu da mı onun falan gibi bir şey oluyor. Halbuki Nuriyem'in hani portreleri var, peyzajları var, soyutları var, natürmortları var. Gençliğinde yaptığı çok daha hani modernist resimleri var. Nuriyem Türk resim sanatının en önemli figürlerinden biriydi. Onun sanatıyla ilgili konuşmaya başlarsak tabii ki günler sürer. Siz kısaca özetlerseniz Nuriyem'in sanatı hakkında neler söylersiniz? Valla güzel bir giriş yaptık aslında demin, evet. istemeden. Yani bir kere bence öncelikle meslek olarak ressamlığı seçmenin, hani çok sıkı çalışmanın
hayata bakış açısının getirdiği çok fazla şey olduğunu düşünüyorum. Yani bugün bile günümüz Türkiye'sinde sadece sanatınızı üreterek bir yerlere gelmek, ayakta kalmak gerçekten çok zor. Çok üretmiş, gerçekten çok üretmiş. Tabelalar yapmış, işte İzmir Fuarı'na gitmiş, oraları boyamış. İşte babamın hep şey esprisi vardır yani. Babam sünnet olacak. Sünneti yapacak doktor. Ya Nuri bir tablo diyor da o da işte tablodan kurtulup arkadaşının sobasını veriyor falan böyle. Babama da senin de sünnet amma pahalıymış diye dedemin arkadaşı espri yapıyor falan böyle. Yani çok çalışıyor. Çok deniyor, çok çabalıyor. Tabii işte ilk dönem hani akademiden mezun oluyor. Akademide kalmamak için Yeniler grubunu, yani akademide kalmak değil, kendi hayatlarını, kendi sanatlarını kurmak istiyorlar. Yeniler grubunu kuruyorlar. O sırada yaptıkları daha modernist diyebileceğimiz ama politik anlamlar, mesajlar içeren ama işte sakıncalı bulunan, tehlikeli bulunan, başına bir sürü işler açan resimler yapıyor. Ardından işte bir dönem soyuta yöneliyor, soyut resimler yapıyor. Bunun üzerine kendi söylediği çok güzel cümlesi var, hatta çok severim yani. Evet yaptım, onu da yaptım, bunu da yaptım, şunu da yaptım. Ama der böyle yani şu karşıki yüce dağlara, şu işte hani yeryüzünün gerçekliğine, şunları biz baktığımızda insan bunlara nasıl sırtını dönebilir gibi, benim kendi plastik anlayışımı çok etkilemiş bir sözü vardır. Ve ben hep söylerim yani, hani soyut yaptı vazgeçti gibi bir şey değil o aslında. Hani soyut yaptı ve oradan edindiği birikimle, hani işte şu arkamdaki tablonun kenarına baksanız aslında orada küçük bir soyutlama vardır, küçük bir soyut vardır, veya bir peyzaja bakarsınız gerçek dışıdır yani, ama o gerçek dışılık aslında oradaki soyutlamadır. Yani böyle bir hani aslında orada edindiği birikimi başka bir yere taşımaktır. Ve tabii hani her zaman insan, doğa ve resmin gerçeğiyle mücadele halinde. Yani hani bu insan ve doğa ilişkisini, insanın tabiatını, yaşam mücadelesini, bunların hepsini bir yandan da plastikle, estetikle kaygı güderek, mücadele ederek kendi resmini ortaya koymaya çalışmıştır ve otantik olduğunu düşünüyorum. Yani gerçekten çok otantiktir Nuriye'min yeri yani. Evet. Geçimini sadece resimden sağlıyordu, evet, değil mi? Başka bir geliri yoktu. Hayır. Hatta kartvizitinde ilk defa ressam yazan ilk Türk ressamı diye bir şeysi vardır, sıfatı vardır. Ve evet yani hani gerçekten kendi çabasıyla, kendi mücadelesiyle neredeyse olmuş. Evet. Hani bir yıldan sonra, tam tarihi unuttum, o yıldan itibaren her yıl sergi açarak hayatını sürdürmüş. Müthiş. 2001 yılında Nuri Yem resimleri arşiv belgeleme projesi ve Dünden Yarına Nuri Yem retrospektif sergisi TÜYAP İstanbul Sergi Sarayı'nda Evin Sanat Galerisi tarafından düzenlenir. 1504 resmin katıldığı bu büyüklükte bir sergi Türkiye'de ilk defa bir sanatçı için gerçekleştirilir. Bu tarihten itibaren tüm Nuri Yem resimleri dijital ortamda arşivlenir ve resim sahiplerine sertifika verilir. Bu önemli sergi hakkında siz neler söylemek istersiniz? Sertifikalandırmak önemli midir? Kesinlikle. Yani ikisini hatta ayrı da konuşmak lazım bence. Yani hani serginin varlığıyla sertifikalandırmak, hani tabii ki Nuriye'min hayatında o yıl başlamış bir şey, ama bunun sanatçının sağlığında yapılmış olması ve belki kendi külliyatının işte hani yarısından fazlasına yapılmış olması çok kıymetli. Ardından yani sergiden itibaren dedemin sağlığında resimler gelmeye devam ediyor. Ondan beri de galerisi olarak biz bu işi yapıyoruz. Hala herhalde senede bir veya iki tane kaydı olmayan resim çıkabiliyor. Orijinal diyeyim. Sergide yani gerçekten o dönem için çok çok büyük bir proje olduğunu düşünüyorum. Ve tabii müthiş bir şey. Yani o kadar çok resim bir arada. Kitapta yapıldı mı o dönemde? Yapıldı. Yapıldı.
O birinci ve ikinci cilt kitaplar o dönemde yapıldı. İşte bir CD yapıldı. CD'ler hala var da tabii CD-ROM'lar hak getire. Ama en azından arşivlerimizde tabii o vardır. dijitalleri bizde var. Ve yani hakikaten hani hem fiziksel olarak hem duygusal olarak ben hani çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani ben çocukluğumdan hayal meyal hatırlıyorum böyle. Yani 1504 resim diyoruz. Yani inanılmaz bir arşiv bu. Yani Evet. şu anda Mustafa Taviloğlu'nun koleksiyonunda yaklaşık 2000 resim var ve 7 mekanda sergilenebiliyor. Yani düşün onun Ve kaç sanatçı var? evet, onun hacminde bir sergi aslında düşündüğünüzde. Hani hayal etmek isterseniz ancak 7 mekana sığdırabildiler Taviloğlu koleksiyonunu. Doğru. Yani burada bir sanatçının eserlerinden bahsediyoruz. Müthiş bir çalışma. Evet. Gelelim Nasip Hanım'a. Nasip İyem resim eğitimi alır. Ancak çocukluk aşkı olan seramik sanatına ağırlık verir. Siz babaannenizi kendi gözünüzden nasıl anlatırsınız? Onun atölyesi nasıldı? Seramik çarkı kullanıyor muydu? Efsane güzel bir atölye olsa gerek, değil mi? Ya öyleydi, hem de çok ilginç bir soru. Mesela ben daha fazla vakit geçirdim babaannemin atölyesinde. Hani hep o kendisi şeyler işte hani benim çocukluğumda şey yaparlardı. İşte kumaştan bebek yaparlardı. Ben işte akrabaları var çömlekçi. Ben çamurdan kendime bebek yapardım diyor. Ben de insanlara şeyi söyledim, yani hani ben çocukken hani oyun hamurum belki bir kere hediye gelmiştir yani, hani ki benim çocukluğumda Türkiye'de o Play-Doh'lar falan hani herkes oynardı. Ben seramik çamuruyla oynardım. Hani annem babamın bana bakacak o an birisi olmadan benim babaannemin atölyesine bırakılırdı. Çok anaç bir insandı, çok tatlıydı. Ve ben orada seramik yapardım yani. Hani halen bir sürü benim o gün yaptığım seramik duruyor yani böyle. Hatta işte şurada masanın üzerinde galeri açıldığında anneme yaptığım kalemlik var mesela. Zevklidir tabii bir de yani hani her çocuk resim yapmayı sever de hani çamurun ayrı bir şeysi vardır, böyle bir doğal bir şey yani. Hani böyle elinize alıp insanı iyi hissettiren bir şey. Resimle ilişkisi üzerinden hani biraz aslında şey yapmak istiyorum. Çok piktoral tabii aslında düşünürseniz yani hani Nasipiye'min seramikleri. Onda da hani benzer bir figüratif tarz, tabii onda daha fazla belki yani daha uzun dönemlerinde soyutlamalar ve soyutlar bulmak mümkün ama hani figüratif etki onda da çok ağır basıyor. Ve yani çok mutluydu. İnanılmaz mutlu bir insandı. Böyle çok sevecen, çok verici, çok çalışkan. İşte böyle yaşlılık dönemlerinde hep şey derdi, böyle bizim ailede hep o söylerim böyle of deme oh de derdi böyle. Herhalde işte o da bir noktada yani hani böyle resim yapıyor. Fakat bir noktada hani bir şekilde seramikle tekrar buluşuyor ve işte geçen sene bir ufak sergi açtık. Orada üzerine çalışırken ben de yine benzer bir şeyini buldum yani hani o noktada hani tamam karar verdim, hani yeter. Hani ben artık seramikle uğraşmak istiyorum diyor. Bir de tabii orada bu da benim yine kendi şahsi tamamen görüşüm. Hani birbirlerinden sanatlarını o kadar birlikte yaşayan insanlar için birazcık ayırabilmek, kulvarları ayırabilmek de bence güzel bir şey yani. Hani farklı boyut katıyorlar aslında yaptıkları. Çünkü ister istemez birbirlerine benzeyen tarzları, birbirlerinden etkilenen tarzları var ama hani farklı mecralarda çalışınca o da bence birlikteliklerine bir anlam, sanatlarına da ayrı bir anlam katıyor. Sanatçı Ünlüler. dostları kimlerdi? Kimler gelirdi atölyeye? Hatırlıyor musunuz? O dönemin sanatçıları, işte mesela hani yaşı daha yakın olanlar diyeyim yani hani böyle mesela hani Naile Akıncı ile hani çok oldular bir ara, işte burada birlikte oldular ama yani hani Timur Köran'la da çok şeylerdi. İşte ben bugün onlarla konuştuğumda hep yani Selim Turan'la da gençliğinde yakında ama atıyorum hani ben Selim Turan'la arasındaki ilişkiyi birebir tabii gözlemlemedim yani hani işte Avni Arbaş'la vesaire. Nuri ve Nasip İyem çifti sanat çalışmalarına devam ederken Evin ve Ümit İyem tarafından 1996 yılında Bebek'te Evin Sanat Galerisi kurulur. Galeri açma kararı nasıl ortaya atıldı? İyem ailesinin ortak kararı mıydı? Öncesini ben aslında
dinleyerek hatırlıyorum. Tabii ben yani benim 7-8 yaşlarım bu. Galerinin kurulduğu dönemi ilginç bir şekilde hatırlıyorum. Hayatımızda çok önemli bir şeydi. Ama öncesinde hani şöyle oluyor. Hani o dönem ressam olmak zor olduğu gibi tahmin ediyorum galerici olmak da çok zor. Fakat tabii o dönemin sanatçıları özellikle hani çok ciddi bir kısmısı toplumsal güdülerle hareket ederken galericilerin bir kısmısı aslında ayakta kalabilmek için salt ticari bakıyorlar yani ve bu arada çok korkunç hikayeler dinledim gerçekten. Yani bugün de hala benzer hikayeler dinleyebilirsiniz ama hani ben gerçekten birinci ağızdan çok korkunç, hani sanatçının nasıl hakkını yendiği, nasıl dolandırıldığı, nasıl işte paraların verilmediği vesaire gibi hikayeler dinledim. Hani bunlar birikiyor ve bir noktada annemin başka bir röportajında kullandığı ben işlerin içindeyken çok sevdiğim bir cümlesi var. Abimin arkadaşlarını Nuriye'min atölyesine götürdüm. Resim almak istiyorlardı. Ve kollarındaki çantalardan daha ucuz resimler için işte utanmadan 80 yaşında adamla kıran kıran pazarlığa girdiler. Ki Nuriye'm 80 yaşındayken sergiye ne koysa satılıyor pozisyonuna ulaşmış bir insan yani. Hani başkası belki atölyesine bile almaz insanlar. Hani o sıcaklığı gösteriyor, o muhabbetlere girmek istemiyor diye. Sonuç olarak anne diyor ki ben de işte o gün özellikle de hani sanatçıyı koruyabilecek bir galeri kurmaya karar verdim diyor. İşte bir noktada annem bir aile dostumuz bir kitap evinde bir miktar ufak sergileyip dedim resimlerini satmaya başlıyor ve bir sonraki yılda evin sanat galerisini kuruyorlar. Ben işte hatırlıyorum, işte galerinin adı ne olsun? O dönem böyle ciddi bir hayatımızda şeydi ve mesela Bebek Sanat Galerisi kurmayı düşünüyorlar. Bebek'te olmayı düşünüyor ve annem hep onu der. Böyle hani çok önemli bir şey söyledin sen o zaman bize. Ne söylemişim? İngilizcesi baby mi olacak? Ne olacak? Kafa karışıklığına sebep olur. Hani bebek çünkü özel isim ama bir yandan da özel isim de değil. Ve işte böyle evin olsun falan deniyor. Annem de ben evin olsun istemiyorum, benim adım olmasın diyor. Onun üzerine dedem diyor ki ama kızım senin ismin de iki anlamlı diyor. Hani evin burası insanları kendisine evi gibi hissettirecek. Sanatçının evi, sanatseverin evi, senin evin anlamını yükleyelim biz buraya diyor. Ve işte o şekilde Evin Sanat Galerisi kuruluyor. Yine ortak konuşulmuş tabii, bir şey. Evet. Tabii. Şu an Bebek'te bulunan Tarihi Beyaz Köşk'te faaliyet göstermeye devam ediyor Evin Sanat Galerisi. Türkiye'de bir sanat galerisi olmak üzere sıfırdan tasarlanan ilk bina olma özelliğine de sahip. Evin Hanım sanat camiasının kült isimlerinden biri. 2018 yılında 58 yaşında hayatını kaybetti. Çok üzücü hepimiz için. Sanırım 200 civarı sergiye imza atıldı. Evin yine sizden dinlemek isteriz. Zor olsa da. Galerici olarak hani ben de tabii şeyi çok gözlemledim. Yani böyle çok heyecanlıydı, çok dört kolla sarılırdı. Biraz zaten böyle ne yapsa dört kolla sarılırdı. Çok çalışkandı, hırslıydı. Yaptığı şeyi illa düzgün ve de istediği gibi yapmak için hani sabah akşam çabalardı. Ve sonunda da hani hakikaten hani o dönemin şartlarında yapılamayacak, beklenmeyecek bir sürü büyük sergiye, projeye imza attı ve hani işte Türkiye'deki galeriler tarihine baktığımızda hani o yıllardan kurulmuş hani 2-3 tane hani bir elin parmağını geçmeyen galeri var. Yani bizden eski birkaç tane galeri var ve bu gurur da verici bir şey. İnsan olarak da böyleydi. Hani karakteri de biraz böyleydi. Böyle hem böyle herkes onu sevsin isterdi. O çok vericiydi ve çok açıktı. Yani böyle hemen dayanamaz, böyle birisini kenara çeker. Bak öyle dediler ama ben aslında bunu böyle düşünüyorum falan diye böyle çok net, çok bir insandı. Ama Türk resim sanatının galericilik kısmında ismini altın harflerle yazdırdı. Evet. Vallahi neredeyse Nuri Yemin ününe yakın bir ün yakalamayı başardı Evin Hanım. Yani. Hemen. Peki annenizin vefatından sonra galerinin sorumluluğu sanırım sizin ve eşinizin omuzlarına bindi. Ama tabii siz de bu arada sinema fotoğraf konusunda çok kapsamlı bir eğitim aldınız. Kısa filmler, müzik klipleri çektiniz, yönetmenlik yaptınız. Sizi sizden dinlemek istiyoruz. Osman Nuri Yem kimdir? Valla ben de yani
aslında güzel özetlediniz. Yani hani sinema ve fotoğraf üzerine okudum. Daha aslında ben hep babam gibi olacağımı hayal etmiştim çocukken, yani böyle daha uzaktan hani böyle önemli kararlarında, ama tabii yıllar içinde şey gördüm, yani galericilik diğer işlere çok benzemiyor. Çok bireysel ilişkiler içinde ilerleyen bir şey. Gerek sanatçılarla, gerek koleksiyonerlerle, gerek galerinin kendi kimliğiyle alakalı olarak. Kendi üretimlerime de gelince açıkçası ilk başlarda böyle gece gündüz çalışıp bir şekilde üretimlerimi bırakmadım ilk 3-5 yıl. Fakat giderek çok yorucu olmaya başladı ve son birkaç yılda ikisinin de birbirini baltaladığını fark ettim. Bunu fark ettikten sonra da aslında böyle bir gönül rahatlığıyla tamam, ben yani artık hani şu anda bu işi yapıyorum. Yani hani ilk göz ağrım hani yönetmenlik dersek, ileride biraz daha bu mesleği oturtup biraz daha kendime vakit ayırabildiğimde film çekmeye dönebilirim, ama şu an full time galeriyle ilgileniyorum. Yani bu işin de çok keyifli yanları var. Yine tıpkı yönetmenlik gibi hani sanatçılarla, insanlarla haşır neşirsiniz. Sonuçta sürekli aslında bir takım görsel tasarım öğelerinden, sergilerin tasarımından, neyin nasıl gözüktüğünden, neyin nasıl hissedildiğinden, mekanın içinde yapıtların nasıl algılandığından gibi bir sürü işin içindesiniz. Ben hani yani böyle salt yönetici veya salt ticari bir galerici olarak tabii burada bulunmuyorum. Yani ben diğer bir sürü kreatif alanlarda da dolayısıyla ister istemez işin içindeyim. Bununla birlikte yani giderek böyle bu alanda daha kendi birikimlerim, kendi zevklerim oluşmaya başladı. Yani böyle ailemizden gelen bazı resimlerin, heykellerin dışında işte eşimle ben birlikte kendimiz işte gücümüz yettiğince bazen müzayedelerden, bazen bize satılmak için gelenlerden, bazen bizdeki veya dışarıdaki sergilerden ufak tefek bir şeyler toplamaya başladık. Bir yandan bir koleksiyonerimizle birlikte, çok eski bir koleksiyonerimizle birlikte onun kuracağı bir şirkete yolda birlikte konuşa konuşa ortak olduk. Online bir sanat galerisine, bir art share. Orada aslında bu sanat galericiliğinin diğer tarafı, yani daha çok ikinci el koleksiyonerlerden koleksiyonerlere dönen kısmıyla çok aşırı neşir oldum. Ve bir şekilde hani mutluyum, yani hayatımı aslında çok renkli şeyler dolduruyor. Tabii biraz daha fazla artık hani eskiden elimde hani kamera ve klavye varken şimdi elimde cep telefonu ve hesap makinesi oldu birazcık. Ama güzel yani hani. Nuriye Emin eserlerini sertifikalandırmak galerinizin önemli bir faaliyet alanı sanırım. Eserlerin ekspertizini kim yapıyor? Sahte resimler de karşınıza çıkıyordur sanırım. Bu durumda ne yapıyorsunuz? Şöyle zaten işte bu 2001'deki sergi ve ondan beri süregelen sistem sayesinde herhalde böyle ürettiği resimlerin hani %90'ının falan veya daha fazlasının elimizde kaydı var. Elimizde sertifikası olmayan bazı resimlerin bile bir şekilde çeşitli fotoğraflardan, kitaplardan, yayınlardan kaydı var. Ya dedemin zamanında çektiği diyalar var. Çok uzun bir süredir ailesi ve kurumu bir arada hareket ettiğimiz için hani bugün gerçekten Türkiye'nin herhangi bir yerinde birisi bir şey dendiğinde ya onu bir Evin Sanat'a bir soralım, bir sorulsun deniyor. Seve seve söyleyeyim, yani yurt dışı müzayede evleri bizimle temasa geçiyorlar. En son bir ay önce Yeni Zelanda'dan temasa geçildik. Yeni Zelandalılar tarafından, Yeni Zelanda'da yaşayan bir Türk değil. Yani bu. Ya biz bunu başkası zannetmiştik. Böyle böyle bize ailemizden kaldı. Meğer sen bunu öğrenmiş deniyor olabilir mi diye işte 40-50 yıldır yurt dışında olan bir resim bize soruldu. Diyasını bulduk. Siz bize evet görsellerini yollayın, elinizdeki resmini, ama biz elimizdeki diyalarla kıyaslamamız lazım dedik ve yani, gerçek çıktı. Evet. Ya bayağı çok ciddi mesai harcıyoruz buna. Sahte oldu mu onu anlamamız hani genelde bir yarım saati geçmiyor zaten. Dedemin resimlerini gerçekten taklit etmesi de zor diye düşünüyorum. Evet, zor. Kendine özgü çünkü trikleri var yani orada. Eşiniz Gizem Kahya İyem de sizinle birlikte aktif olarak galeri yönetiminde yer alıyor.
Sizin sanat galericiliğine bakış açınız nedir? Karşılaştığınız zorluklar nelerdir? Gelecek planlarınız neler? Evin sanatla ilgili neler düşünüyorsunuz? Yani demin de hani ismi geçti, bir kere orada şeyi söylemem lazım. Eşimin galerideki emekleri gerçekten göz ardı edilemeyecek kadar çok. Yani çünkü bir gün vardır bir gün yoktur, böyle hani bazı gelenler gibi böyle görmez. Sonradan da eşiniz mi falan, hani ben de hep şey söylerim, hani Gizem benim eşim olduğu için burada değil. Gizem buradaydı ve biz burada tanıştık, öyle. Öyle birlikte mi? olmaya başladık. Evet. Ben yüksek lisanstan yurt dışından döndüğümde Gizem burada stajyerdi. Ben onu bilmiyordum, Evet, bakın. evet. Yani hani gerçekten hani buradaki bir sürü benim hala hani tam onların nasıl hani o işi yapan insan değişse bile o görevi Gizem ona geri geldiğinde veriyor. Yani hani bazı iş kollarını diyebilirim. Benim hiç düşünemediğim şeyleri dahi. Onun dışında tabii benim eşim olması da tıpkı annemle babam gibi, yani hani bizde hiç haberi olmayan, ben onu yormayayım diye veya işte sırası gelmediği, hiç bilmediği bir olayla ilgili, ya bu arada senin hiç haberin yok, böyle böyle bir olay oldu, ben ise böyle böyle demiştim, bu böyle böyle olmuştu, bunu böyle böyle yapmayı düşünüyorum, ne dersin diye, hani genelde böyle önemli kararları ben kendisine danışırım. Son olarak tekrar İYEM ailesiyle devam edelim ve böyle kapatalım. Mutlu musunuz İYEM ailesinin bir parçası olmaktan? Mutluyum tabii ya. Güzel, çok güzel, çok hoş bir şey böyle. Çok gurur verici bir şey. Güzel bir çocukluk geçirdiniz. Yani iyi kötü tabii, yani çok zordu. Annem babam çok çalışıyordu. Gurur verici ama o bir o kadar da tabii hani sorumluluk isteyen. Evet. Evet, ben hep insanlara onu söylerim. Yani böyle oturduğumuz yerden hani ben de başka türdeki başka aileyle alakalı, aileden bir takım manevi veya maddi bir şeyleri kalmış insanlar, değil mi? Yani buradan onların hayatı kolay gözüküyor olabilir. Ama emin olun yani hani anadan babadan maddi manevi ne kalıyorsa onun çok ciddi bir şeysi kalıyor, sorumluluğu kalıyor yani. Haklısınız. Ama güzel bir sorumluluk. Size başarılar diliyoruz Çok Gizem Hanım'la birlikte. Çok teşekkür ederim hanım. Çok teşekkür ederim. Siz de ben teşekkür etmek isterim yani. Çok çalışıp güzel, heyecanlı, açılabilecek sorularla gelmişsiniz. Sağ olun emekleriniz için. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz.